Sosyal medyada dolaşırken hiç şunu düşündünüz mü? Bu adam benimle aynı işi yapıyor. Nasıl Bodrum'da villa kiralayabiliyor? Ya da gece yarısı yatağınızda dönerken banka uygulamanızı açıp bakiyenize baktığınızda içinizi bir boşluk hissi kapladı mı? Belki de kahve içerken arkadaşlarınızın orta sınıf, üst sınıf, zengin gibi terimleri kullandığını duyuyorsunuz. Ama bunların Türk lirası cinsinden tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama çoğumuz finansal olarak nerede durduğumuzu gerçekten bilmiyoruz. Kendimizi ya olduğumuzdan zengin ya da olduğumuzdan fakir sanıyoruz. Bugün size çoğu Türk vatandaşının hiçbir fikri olmadığı bir gerçeği açıklayacağım. Türkiye'de alt sınıfı orta sınıftan, orta sınıfı üst sınıftan ayıran net servet rakamlarını. Ve size garanti veriyorum, bazı rakamlar sizi rahatlatabilir, bazıları ise hayatınıza bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Belki de bu gece uyuyamayacaksınız. Eğer paranızın nereye gittiğini anlamak ve finansal olarak gerçekte nerede durduğunuzu öğrenmek istiyorsanız abone ol butonuna basın. Çünkü birazdan anlatacaklarım canınızı sıkabilir. Şimdi size bir soru sorayım. Zengin olmak denince aklınıza ne geliyor? Belki boğaz manzaralı bir yalı, son model bir Mercedes, istediğiniz her şeyi fiyatına bakmadan alabilmek. Ya da komşunuz, hani şu her yıl yurt dışına giden, çocuklarını özel okula gönderen, hiçbir zaman para sıkıntısı çekmiyor gibi görünen adam. Onu görünce içinizde bir şey kıpırdıyor, değil mi? Olay şu ki, Türkiye'deki servet dağılımı çoğu insanın hayal ettiği gibi değil. Filmlerden, dizilerden, sosyal medyadan öğrendiğimiz zenginlik kavramı gerçeklerle hiç örtüşmüyor. Sistem size karşı kurulu ve kimse bunu size söylemiyor. Bunu anlamak sadece merakınızı gidermek için değil, finansal geleceğiniz için hayati önem taşıyor. Düşünün, fiziksel formunuzu geliştirmek isteseydiniz, ortalama bir insanın ne kadar spor yaptığını bilmek istemez miydiniz? Notlarınızı yükseltmek isteseydiniz, diğer öğrencilerin ortalamasını merak etmez miydiniz? Para konusunda da durum tamamen aynı. Nerede durduğunuzu bilmeden nereye gideceğinizi planlayamazsınız. UBS ve Credit Suisse'in son küresel servet raporlarına göre Türkiye'de yetişkin başına düşen ortanca servet bugünkü kura çevirdiğimizde yaklaşık 240 bin lira civarında. Bunu bir düşünün. Ortanca demek nüfusun tam ortasında duran kişinin serveti. Bu rakam Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde alt sıralarda yer aldığını gösteriyor. Ama asıl şok edici olan şu, ortanca servet 240 bin lira iken ortalama servet 760 bin lira civarında. Ortalama, ortancanın 3 katından fazla. Bu matematiksel olarak nasıl mümkün diye soruyorsanız, cevap çok basit. Tepedeki zenginler ortalamaları o kadar yukarı çekiyor ki gerçek tablo tamamen çarpıtılıyor. Sanki bir odada 10 kişi var ve 9'unun cebi boş ama biri milyarder. Ortalamaya bakarsanız herkes zengin görünüyor. Türkiye'de en zengin %1'in servetin yaklaşık %40'ına yakınını kontrol ettiği tahmin ediliyor. Bunu somutlaştırayım. 100 kişilik bir davette tek bir kişi masadaki tüm yiyeceklerin neredeyse yarısını alıyor. Geriye kalan 99 kişi kalanı paylaşıyor. Şimdi size net rakamları vereceğim. Hazır mısınız? Belki bir kalem kağıt alın. Türkiye'de yetişkinlerin %71'i 430 bin liranın altında servete sahip. Eğer bu kategorideyseniz teknik olarak alt gelir grubundasınız. Ama şunu söyleyeyim, bu bir mahkumiyet değil. Sadece bir başlangıç noktası. 22 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş birinin bu kategoride olması normal. Hayat daha yeni başlıyor. 430 bin lira ile 4 milyon 300 bin lira arasında servetiniz varsa nüfusun %27'sinin içindesiniz. Burası alt orta sınıf. Belki mütevazı bir eviniz var, belki küçük bir birikiminiz, belki emeklilik için bir şeyler ayırıyorsunuz. Ama gerçeği söyleyeyim, tek bir kriz, tek bir iş kaybı, tek bir sağlık sorunu sizi tekrar başlangıç noktasına geri atabilir. Bu sınıftaki insanlar devlet yardımı almak için çok zengin ama rahat yaşamak için çok fakir. Tam ortada sıkışmış durumdalar. 4 milyon 300 bin lira ile 43 milyon lira arasında servetiniz varsa, tebrikler, Türkiye'nin en zengin %2'sinin içindesiniz. Evet, yanlış duymadınız. 43 milyon liranın altında olup yine de en zengin %2'lik dilime girebiliyorsunuz. Bu rakam size Türkiye'deki servet dağılımının ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor. Peki 43 milyon liranın üstünde servetiniz varsa, o zaman Türkiye'nin en zengin %0,1'indesiniz. BDDK verileri, Türkiye'de 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip kişi sayısının son dönemde ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Ama dikkat edin, 1 milyon lira eskiden hayat değiştirici bir para gibi görünüyordu. Bugün ise tek başına finansal özgürlük sağlamaya yetmeyebiliyor. 5 yıl önce bu parayla orta seviye bir ev alabiliyordunuz, şimdi ise İstanbul'da bir daire bile zor. Ve ilginç olan şu, Türkiye son yıllarda lira milyoneri sayısını en hızlı artıran ülkelerden biri oldu. Son bir yılda 785 bin kişi daha milyoner oldu. Ama aynı dönemde halkın ortanca serveti enflasyon karşısında eridi. Zengin daha zengin, dar gelirli daha dar gelirli.
Eğer bu video size yardımcı oluyorsa beğen butonuna basın. Çünkü bu bilgiler çoğu finansal danışmanın size anlatmayacağı gerçekler. Size yıllardır söylenenleri hatırlıyor musunuz? Kahveni evde yap, sigarayı bırak, dışarıda yemek yeme, zengin olursun. Yalan. Asıl sorun bunlar değil. Günde 50 lira biriktirerek milyoner olamazsınız. Matematik buna izin vermiyor. Asıl sorun şu. Yüksek gelir otomatik olarak yüksek servet demek değil. Türkiye'de bir fenomen var. Buna yaşam tarzı enflasyonu deniyor. Geliriniz arttıkça harcamalarınız da aynı oranda artıyor. Kiralık ev yerine krediyle ev, eski araba yerine sıfır araba, market yerine restoran, tatil yerine lüks tatil. 10 yıl önce kazandığınızın 3 katını kazanıyorsunuz ama hala ay sonunu zor getiriyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Türkiye'de servetin büyük kısmı gayrimenkul ve fiziksel varlıklarda. Finansal varlıklar toplam servetin sadece 1/3 kadar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çoğu insan zenginim sanıyor çünkü bir evi var. Ama o ev likit değil. Acil durumda hemen nakde çeviremezsiniz. Satmaya kalkarsanız aylar sürer. Değerinin altında satmak zorunda kalabilirsiniz. İşte 2026'nın acı gerçeği. Güncel araştırmalara göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı yaklaşık 100 bin lira bandına dayanmış durumda. Açlık sınırı da birçok hesaplamada 30 bin lira bandını geçmiş durumda. Asgari ücret 28.075 lira. Yani asgari ücret açlık sınırının bile altında kaldı. Enflasyon karşısında Türkiye'de ortanca servet son yıllarda %21'in üzerinde eridi. Paranız yerinde dursa bile hiçbir şey yapmadan fakirleşiyorsunuz. Bir de şu var. BDDK verilerine göre Türkiye'de 163 milyonun üzerinde banka hesabında 10 bin liranın altında para var. Yani milyonlarca vatandaş çok sınırlı birikimle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Peki zengin görünmek mi istiyorsunuz yoksa gerçekten zengin olmak mı? Çünkü bu ikisi tamamen farklı şeyler. Sosyal medyada gördüğünüz o lüks hayatların çoğu borçla finanse ediliyor. Kredi kartı limitleri, taksitler, bireysel krediler. Gerçek zenginler genellikle gösterişsiz yaşar. Şimdi size 3 adımlık bir plan vereceğim. Basit ama etkili. Birinci adım, görünmez olun. Statü sembollerini bırakın. Yeni telefonunuz komşunuzu etkilemeyecek ama o telefona verdiğiniz 50 bin lira bileşik faizle çalışsa 10 yıl sonra sizi özgür kılacak. Lüks tüketimi kesin, görünüşe değil özgürlüğe yatırım yapın. Kimse mezar taşınıza hangi marka araba sürdüğünüzü yazmayacak. İkinci adım, ilk 500 bin liraya ulaşmak için savaşın. İlk birikim en zoru. Sıfırdan 500 bine gitmek, 500 binden 2 milyona gitmekten çok daha zor hissettiriyor. Ama bileşik faiz dediğimiz şey uzun vadede paranın büyümesini katlayan inanılmaz güçlü bir etki. Para parayı çeker. 500 bin lira biriktirmek 100 yılınızı almayacak ama hayatınızı değiştirecek. Üçüncü adım, sıkıcı yatırımlar yapın. Heyecan aramayın. Borsa, İstanbul'da endeks fonları, düzenli birikim, uzun vadeli düşünce. Kripto parayla bir gecede zengin olacağınızı sanan insanların çoğu bir gecede fakir oldu. Zenginler heyecan peşinde koşmaz, matematik peşinde koşar. Sabır ve tutarlılık her zaman hızlı zenginlik vaatlerini yener. Ve unutmayın, coğrafya kaderdir ama aynı zamanda fırsattır. Aynı servetle İstanbul'da zar zor geçinirken Anadolu'da krallık sürebilirsiniz. Yaşam maliyetinizi düşürmek, gelirinizi artırmaktan bazen çok daha etkilidir. İşte size Türkiye'nin gerçek servet haritası. Alt sınıftan en zengin %0,1'e kadar tüm rakamlar. Şu an bu videoyu izleyip kendinizi iyi hissediyorsanız da, varoluşsal bir kriz geçiriyorsanız da şunu unutmayın. Bu kategoriler ömür boyu mahkumiyet değil, sadece anlık fotoğraflar. Bugün alt sınıftaysanız yarın orada olmak zorunda değilsiniz. Zenginler tesadüfen zengin olmadı. Siz de tesadüfen zengin olmayacaksınız. Bilinçli kararlar, tutarlı davranışlar ve sabır gerekiyor. Gelecekteki siz şu an vereceğiniz karara bağlı. 10 yıl sonra kendinize teşekkür mü edeceksiniz yoksa keşke mi diyeceksiniz? Eğer bu videoda anlattığım tuzaklardan birine düştüyseniz yorumlarda yazın. Yalnız değilsiniz ve bir sonraki videoda bu tuzaklardan nasıl çıkacağınızı anlatacağım.